Bu adamın derdi yani bu adamın niye böyle bir derdi var ki? Evet. Niçin böyle bir ada oluşmuş? Niçin bunlar yapılmış diye. Kaç bin kişiyi dolandırmış biliyor musunuz? 200 binden fazla kişiyi 450 milyon dolar dolandırmış. Ver. CIA ve Mossad o zaman çok karanlık işler yapıyor ve bu karanlık işleri bu milyarderler aracılığıyla ve bu işlerin başında olan işte bu Epstein denen adam vasıtasıyla yapıyor. Yüzüme sünnet derisi yapıştırıyorum, genç kalıyorum diyorlar. 20 kadını hamile bırakarak işte Tanrı ya bunun neslinin devam etmesi gerekir diye işte o kadınlardan kutsal bir soy oluşturmaya çalışıyor. Ari ırk yetiştirecek. Bu kadar çok belgeden sonra bir tane tutuklanan ünlü görmedim. Genç kişinin kanının yaşlı birine verilmesi neticesinde onun gençleşeceği üzerine kurulan bir deney ağı bu. Şu anki kuşağın önceki kuşaklarla göre kıyaslaması yapılmış ve beyin artık ilk gittikçe küçülmeye ve zeka seviyesi gittikçe düşmeye başlamış. Bu ne demektir? Demek ki adamlar hedeflerine ulaşıyor. Artık beynimizi Matrix'e hapsedecekler. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Sizi görmedim. Ben de sizi beklerken böyle şey yapıyorum, anlatıyorum bir şey. Evet, canlı yayınlarımız maalesef görünmüyor sevgili canlar. Her gün 22'de bu yayını yapıyoruz biz ama yayınımız görünmez bizim. Görenler geliyorlar. 22'de şeyden profilden gelenler görüyorlar. Sevgili hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar Mukaddes Hanım. İyisiniz O inşallah. kadar lazımsınız ki bize. İyiyiz. Ben çok mutluyum sizinle bu yayını yapmaktan. Her yere koşturuyorsunuz, her yerde anlatıyorsunuz. Her gün kanalınızda anlatıyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Canım hocam, yani ümitsizliğe kapılmadan en son bu mesajı da vermemiz lazım. Konu çok ilginç. Konu böyle bir sadece bir şirket, yani bir ekip, bir hani küçücük bir şey, bir teşkilattan bahsetmiyoruz. Yani bütün küresel dünya üzerine yayılmış asırlardır, yüzyıllardır dönen entrikaların su yüzeyine çıkması. Değil mi hocam? Sadece biz iceberg'in ucunu görmeye başladık diyorum. Ben sözü size bırakıyorum. Hiç çünkü dakika almak istemiyorum sizden. Buyurun hocam. Ara ara dinlendiririm sizi ben. Buyurun Şimdi lütfen. öncelikle şunu ifade etmek lazım. Bu önemli bir yayın olacak. Çünkü ben de elbette bildiğimiz birçok şey var fakat yine de oturdum. Bugün hiç erinmeden yaklaşık olarak bir 6 saat bu yayın için sadece araştırma yaptım. Yani anlatmış olduğumuz bilgiler, söylemiş olduğumuz sözcüklerin doğru olması açısından. Çünkü o kadar çok veri dolaşıyor, o kadar çok bilgi dolaşıyor, o kadar çok video dolaşıyor, o kadar çok konuşulanlar var ki bütün bunların karşısında bizim söylediklerimizin doğru olması için elimden gelen göstermeye çalıştım. Çünkü ben bir eğitimci ve yazar hassasiyetiyle komplo teorileri üzerinde yorum yapmam ne kadar sağlıklı olur siz onu düşünün. Fakat Mukaddes Hanım çok ilginç bir şeye ulaştım. Yani herkesin bildiği. Sonra düşündüm. Dedim ki ya 3,5 milyon belge. 3,5 milyon belge daha yavaş yavaş böyle hani hepsini birden kamuoyunun önüne atmıyorlar. Neden? Çünkü demokrasinin kılıcı gibi tutmaları gerekiyor onu. Çünkü dünya üzerindeki var olan siyasi hesaplaşmalar, ekonomik hesaplaşmalar, dünya üzerindeki işte güç savaşları, bütün bunların hepsi için orası aynı zamanda bir demokrasinin kılıcı olarak ellerinde bulundurulması gerekiyor. Dolayısıyla bu manada şöyle bir düşününce dedim ki ya zaten biz bunu biliyorduk. Dünyayı yöneten güçler kimlerdir? Bunların amaçları nelerdir? Bunlar neler yapmak istiyor? Dertleri nedir? E, Bütün bunlarla alakalı zaten yapay zekayı, sosyal medyayı, animeleri, mangaları, müzik gruplarını, cinsiyetsiz toplum projelerini anlatırken zaten bunları anlatıyordum. Size de teşekkür ediyorum. Benim literatürüme Epstein adasını da soktunuz. Çok teşekkür ediyorum. Aslında sizin anlattıklarınızın yani organizasyonun bir ucunda olan işte bir küresel elitlerden bir parçası bu. Aslında sevgili hocam bunları yıllardır anlatıyorsunuz siz.
Şimdi artık özellikle sizin, çünkü anneler, çocuklar, babalar, özellikle siz onlara ulaştığınız için bu konu tamamen sizin konunuz. Yani daha çok insana ulaşmamız gerekiyor sizinle birlikte sevgili hocam. Hemen gözlüğümü Tamamen taktım. farkında olmayan bir grup var. Yani o grubun da bunu görmesi lazım. Şimdi O yüzden gözlüğümü taktım. Yavaş yavaş anlatmaya aldığım buyurun. notlardan başlayayım o zaman. Buyurun canım hocam. Şimdi öncelikle bu adamı Yalnız bir şey soracağım. Bu öncelikle şimdi bu dosyalar neden burada açıldı? Yani bunlar çok uzun süreden beri anlatılan, David Icke'ın da kitaplarında anlattığı birçok insanın uyandırma, yani şimdi seçilmesinin sizce nedeni ne olabilir? Bana göre bir eğitimci, entelektüel kafası basan bir insanın yorumu, yani sokaktaki ya da işte bir sosyal medyadaki, televizyondaki çalışan bir insandan daha önemli sevgili hocam. Hani kusura ben bakmasınlar. ben acizane yapmış olduğum çalışmalar, düşünce dünyam olarak şöyle hissetmeye başladım. Şimdi İsrail'in dünya üzerinde var olan bir yalnızlığı var. Kamuoyu yalnızlığı var. Son zamanlarda Amerika'nın haricinde kendisine çok fazla bir destek bulamıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu manada özellikle İran üzerinde, Orta Doğu üzerinde, zaten Gazze'de ve Filistin'de yaptıkları malum. İran üzerinde yapmaya çalıştıkları ve uygulamaya çalıştıkları bir politika var, bir siyaset var. Dolayısıyla bu siyasette son zamanlarda gördüğüm kadarıyla Amerika'yı çok fazla yanında bulamıyorlar. Burada tabii ki Türkiye'nin yükselen gücünü de hesaba katmak lazım. Sanki son zamanlarda yapılan bu belgelerin sızdırılmasının Hı hı. Amerika'yı, bak, eğer hani Donald Trump özelinde söylüyorum, çünkü biliyorsunuz Epstein dosyalarında bayağı bir adı geçen, hatta büyük bir çoğunlukla isminin CIA tarafından işte gizlendiği, birçok belgeden çıkarıldığı gibi, hatta onunla ilgili olan belgelerin kamuoyuna açıklanmadığı ile ilgili ciddi iddialar var. Ben buradan şöyle düşündüm. Dedim ki hani bunu İsrail elinde bir koz olarak bulunduruyor. Çünkü neden bulundurduğunu şimdi birazdan size anlatınca anlayacaksınız. Buyurun. Çünkü bu bir şantaj operasyonu. Yani bu şantajı elinde tutan Mossad ve Amerika'da Trump'a karşı olan CIA'nin içerisindeki bir grubun, işte Donald Trump'ın çok da istekli olmamasına rağmen, Türkiye'nin biliyorsunuz çok müdafası var. Özellikle İran üzerinde, Orta Doğu üzerinde artık savaşların durmasıyla alakalı. Sanki bunu demokrasinin kılıcı olarak, bak, biraz daha açıklarsak, çünkü açıklanmayan, Mukaddes Hanım, ve özellikle karartılmış olan 2,5 milyon belge var. İki Evet. buçuk milyon. Binlerce video var, binlerce görsel var daha açıklanmayan. Şimdi bunlar açıklarsak sizin sonunuz ne olur gibi, ben aba altından sopa gösterildiği kanaatindeyim. Ve bunun ilerleyen süreçte Amerika ne zaman ki İsrail'in arzu ettiği minval üzere politika geliştirmezse bunun peyderpey gün yüzüne çıkartılacağı kanaatindeyim. Başlayayım mı? Başlayalım hocam, buyurun. Şimdi öncelikle bu adamı bir tanımak lazım. Dedim bu adam kim yani? Jerry Epstein diye bir tane adam çıkmış. Dünya üzerinde işte bir ada kurmuş, yok bilmem ne yapmış. Bir Evet. sürü şunu. Bu adamın derdi, yani bu adamın niye böyle bir derdi var ki? Evet. Niçin böyle bir ada oluşmuş? Niçin bunlar yapılmış diye. Biz ne zaman öğrendik bunu? 2019 yılındaki Manhattan hapishanesinde bu adamın intiharında öğrendik, değil mi? Bu adam 2019 yılında Manhattan hapishanesinde intihar etti. İntihar ettiğinde boynunda 3 tane kemik kırıldı. Yani tarihe 66 yaşındaki bir adamın intihar ederken 3 kemiğini kıran bir adam. Düşünebiliyor musunuz? Hapishanede yarım saatte bir kendisini denetlemeye gelen gardiyanlar var. İkisi de uyuyor. Düşünebiliyor musunuz? Hücre arkadaşı başka bir yere naklediliyor. Çok enteresan. Tam o esnada bütün kameralar kayıt dışı. Universal Niçin? stüdyoları bu adamın elinde bu arada. Zaten Nickelodeon diye bir şey var, televizyon şirketi var. Oranın sembolü de bu adamın adası. Epstein adasının sembolü Nickelodeon. Ve bunlar çocuklara çizgi filmi yapıyorlar, çocuk şeyi yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani aslında Universal stüdyolarının iyi makyaj yaptığını biliyoruz sevgili hocam. İşte bütün, Evet. bütün bunların ağını bu adam nasıl oluşturmuş? Ben şimdi size onu anlatacağım. Hı Bu hı. söylediklerinizle ilgili özellikle top secret, özellikle model seçme, işte sanatçı seçme, artist olacak kişilerin seçimiyle alakalı bu adamın getirildiği rol çok enteresan. Yani bu adam birden parlatılmış, cilalanmış, oraya gitmiş. Adamın 3 boyun kemiği kırılıyor dedim ya.
iki tane güvenlik görevlisi uyumuş. Arkadaşı başka bir yere nakledilmiş. Niye biliyor musunuz? Neden Mukaddes Hanım? Çünkü bu adam artık eskisi kadar federal hükümetlerin, Mossad'ın ve CIA'nin arkasında olmadığını hissedince ben itirafçı olacağım demiş de o yüzden. Çünkü elinde belgesi olan, bilgisi olan ne yapar? Bu elindeki belgeleri ve bilgileri yeri geldiği zaman kullanır. Kime karşı kullanır? Siyaset için, kendisi için, ekonomi için, politika için, uluslararası dengeler için bunların hepsi kullan. Ve şu an bütün bu belgeler peyderpey kullanılacak. Evet, bu Jerry Epstein, bu adam aslında Wall Street'te gizemli bir prensti adam. Adam iyi bir adamdı yani. Ama bu adam yıllar önce sıradan bir Brooklyn çocuğu. Bu adam bir Yahudi ayrıca. Bunun altını bir çizelim. Bu adam bir Yahudi ve sıradan bir Brooklyn çocuğu. Orta sınıf bir aileye mensup. Öyle çok özel bir yanı olan bir tip değil bu adam. Biraz matematik, biraz da fizik biliyorum Mukaddes Hanım. Fakat çok enteresandır. Bu adam iki tane üniversiteye giriyor. İki tane üniversiteyi de bitiremiyor. İki tane üniversiteden de mezun olamıyor. Ama o esnada tam da yardımına kendisi gibi Yahudi olan birisi yetişiyor. Özel bir okulu olan Dalton School denilen kendisi gibi Yahudi olan bir adam yetişiyor. Ve bu özel okulda kimler var biliyor musunuz Mukaddes Hanım? Amerika'da yaşayan tüm elitlerin ve zenginlerin çocukları var. İşte bu Jeffrey Epstein denilen adam için bulunmaz bir fırsat. Bu adam üniversite bile bitirememiş. Lise diplomasıyla burada bu çocuklara fizik ve matematik dersi vermek için görevlendiriliyor. Ve bu adam burada bu görevi yapıyor. Kaç yıl? 3 yıl. Fakat bu okulun, yani bu okulun, o özel okulun bir de müdürü var. O müdür Donald Barr denilen yine bir adam. O da kim? O da Yahudi. Yani bunların hepsi Yahudi, dikkat edin. Şemaya dikkat edelim. Bu adam kim? Bu adam bir ajanmış Mukaddes Hanım. Ve bu adam 2. Dünya Savaşı'nda o CIA'den önce kurulan Amerika'daki stratejik servisler birimi var. O birimde çalışmış ve bu adamın oğlu eski Adalet Bakanı ve CIA'de çalışan bir adam. Kim? Jerry Epstein'i işe alan okulun müdürü. Dalton School'un müdürü. Kim? Bu adam Donald Barr denilen bir adam. Ve bu adamla ilgili çok enteresan müdürü. bu adamla ilgili çok enteresan bir bilgi vereyim size. Olayların ağını ve bağını çözmek açısından. Bu adam bir kitap yazmış. Mukaddes Hanım. Kitabın adı ne biliyor musunuz? Uzay İlişkileri. Kitabın adı. Ve kitabın içeriğinde şunlar var. Elitlerin yönettiği bir evrendeki çocuk köleliği. Bakın kim bu? Jerry Epstein'in okula alan, elitlerin gittiği zengin bir okula alan, üniversite bitirmemesine rağmen Jeffrey hocam Epstein deyin sadece. Sadece Epstein Epstein. deyin. Epstein. Ne zıkkımsa. Adını ezberletti bize de ne zıkkımsa. Epstein denilen adamı işe alan, bu adama fizik ve matematik dersleri verdiren adam. Yahudiler yine o desteklerini her zaman için gösteriyorlar. Adamın kitabının ismine bak ya. Elitlerin yönettiği bir evrendeki çocuk köleliği. Bakar mısınız? Sonra bu Epstein o ailelerin çocuklarıyla sıkı bir ilişki kuruyor. Dedim ya, orada elitler geliyor oraya. Sıkı ilişkiler kuruyor ve sonra bir finans dünyasındaki çok ünlü bir CEO'nun çocuğuyla iletişim kuruyor ve onunla iletişim kuruyor ve finans dünyasına atlıyor. Finans dünyasına atlayınca bu adamın yıldızı parlıyor. En çok satış yapan eleman oluyor. O kadar çok para kazanıyor ki ama 1981 yılında Mukaddes Hanım şüpheli krediler ve kural ihlalleri yaptığı için işten ayrılıyor. Fakat hiç yargılanmıyor. Kural ihlalleri yapıyor, şüpheli krediler çekiyor ama hiç yargılanmıyor. Sonra Amerika'nın en büyük dolandırıcılık şirketi denilen, şirketin adını buraya not aldım, Stephen Hoffenberg'in kurduğu ABD'nin en büyük dolandırıcılık şirketinde beyin olarak çalışıyor bu adam. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'nın en büyük dolandırıcılık şirketinde beyin o. Çünkü kafası çalışıyor. Niye çalışıyor? Fiziğe, matematiğe çalışıyor. O hatta o kişileri dolandırdığı zaman kaç bin kişiyi dolandırmış biliyor musunuz? 200 binden fazla kişiyi 450 milyon dolar dolandırmış. Sonra oranın başında bulunan kişi bu algoritmayı ya da bu yapıyı o Epstein denilen adamın oluşturduğunu söylüyor ve kendisinin bu işle alakası olmadığından sıyırmaya çalışıyor ama sıyıramıyor.
ne yapıyor bu paraları biliyor musunuz? Kendisi bir fon kuruyor. O fon kurduktan sonra buranın açılış parası yapıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir fon kuruyorsa 450 milyon dolarlık bir servete sahip oluyor. Sonra Leslie Wexner'la tanışıyor bu adam. Top Secret gibi ünlü markaların sahibi. Bu adam da Yahudi. Ve çok enteresan, bu adamın şöyle bir enteresan durumu var Mukaddes Hanım. Bu adam o zaman Amerika'da çok ciddi bir servete sahip ve çok ilginç bir şekilde Epstein denilen, adını söylemekte zorlandığım alçağın, bir anda adam kendi serveti üzerinde sınırsız yetki sahibi haline getiriyor adamı. Allah Allah. Düşünebiliyor musunuz? Top Secret gibi ünlü markaların, düşünün o ne kadar ünlü bir marka. Adamı, Epstein'i, diyor ki bu diyor benim servetimin üzerinde sınırsız yetkiye sahip. Bak 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 bak. Adam nasıl yükselmiş? Neden biliyor musunuz? Çünkü onun abileri yani Mossad ve CIA bu adamı ileride kokain, İsrail için lobi ve şantaj operasyonları için bu adamı ne yapıyorlar? Konumlandırıyorlar. Çünkü CIA ve Mossad o zaman çok karanlık işler yapıyor ve bu karanlık işleri bu milyarderler aracılığıyla ve bu işlerin başında olan işte bu Epstein denen adam vasıtasıyla yapıyor. Sonra bu adam, Epstein denilen adam bu bu paralarla fonunda biriken ve bu adamın servetiyle uçağını kullanıyor, her türlü malikanelerini alıyor, çiftliklerini alıyor. O zaman ki o çiftlikler ileride önemli bir yere sahip olacak. Modellik vaadiyle genç kızları ağına düşürmeye başlıyor. Hikaye buradan başlıyor. Hikayemiz başlıyor. Tabii genç kızları ağına düşürmeye başlıyor. Hem CIA'ya hem Mossad'a tabii bu şeyler gitmeye başlıyor. Ve bir sapkınlık ortaya çıkartıyor bu adam. İşte bu şu an belki çok konuşmamız gereken, üzerinde çok durmamız gereken ve şu an bütün videolarda, televizyonlarda, yayınlarda görmüş olduğumuz o aslında sadece satanizm olarak algılanamayacak ya da sadece bir yere ait olmayan karma diyelim ona. Karma bir sapkınlık oluşturuyor. İçinde ne var? İçinde Baal örnekler var. İçinde Mol tapınması var. İçinde diğer canlılara işkence var. İnsan ve hayvan kanı ritüelleri var ve bakire kadınlarla evlenme, kadınlardan çocuk yapma, sonra o kadınları öldürme var. Yani bütün bunların hepsini, bu ritüelleri neden yaptığını da söyleyeceğim. Çünkü hatta şimdi söyleyeyim. Kendini tanrı olarak, kendisini işte bir ulu yüce güçlere sahip olan birisi olarak addediyor, ayinler yapıyor ve bu karma ayinleri de oluşturup böyle bir karma sapkınlık ortaya çıkartıyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Biz bunu şuradan biliyoruz. Hazreti İbrahim Peygamber zamanında önce Hazreti İbrahim Peygamber hatta banka hesabı da Baal'dır bu adamın. Bu Hazreti İbrahim Peygamber önceden önce yaşayan bir putun adıdır. Evet. Ve o putun bereket getirdiğine inanılır. Bereket getirdiğine inanılan bu puta da çocuk sunarlar. Hani eski filmlerde, bazı filmlerde gördüğümüz şey var ya, o çocuğu canlı canlı yakarlar. Hatta Baal eski mitolojilerde yani dinlerde tapındıkları tanrılardan birinin adı aslında Baal. işte Sevgili. Evet. Epstein'in banka hesabı adı Baal. Evet. Banka hesabının adı o. Yani aslında iblis. Tabii. Yani şöyle düşünün, hani Tevrat'ta bile, şimdi Tevrat biliyorsunuz Yahudilerin değiştirilmiş kitabında bile, Hı hı. hani bizler onların nezdinde goyiniz ya, Tabii. yani biz onların nezdinde insan değiliz. Evet. Yani öldürülmesi gereken, işte Yahudilere hizmet etmesi için yaratılmış varlıklarız. Yahudi Düşünün olmayan diğer varlıkların hepsi onların malı. evet, Kadınlar onların, tabii. insanlar onların malı, kölesi eti. Yani bütün mallar onların malı, çalabilirler. Ama birbirlerine dokunmamak şartıyla. Ya düşünün o kitapta bile, o tahrif edilmiş kitapta bile bu sapkın inanış lanetleniyor. Ya düşünün ne kadar absürt. O, Tabii o kitapta bile onlar bile lanetliyor onları. Onların ne kadar alçak ve lanetli olduğunu düşünün. Hani insanın aklına şey geliyor ya, bu kadar da olur mu ya işte falan geliyor ya. İşte biz çok insani baktığımız için şimdi sizle ben ya da bizi dinleyenler bu olaylara çok insani bakıyor. Fakat bunlar insan değil ki. insan değil.
Bunlar insanlaşmış varlıklar. Yani bu adam 100 milyarlarca dolarlık servete, 100 milyonlarca dolarlık servete sahip oluyor. En çok da kullandığı tema din ve seks. Din ve seks temaları üzerinden çalışmalar yapıyor. Çünkü insanların şöyle bir düşünürsek en zaaf noktaları belki de buralardır. Yani Evet. dini hassasiyetleridir. İşte cinsellikle ilgili olan hassasiyetlerdir. Bunları inanılmaz derecede kuruyor, yıkıyor bu adam. Çünkü bunun amacı ve bu örgütlerin, bu ve buna benzer örgütlerin hepsinin genel amacı o bizim ahlak diye bildiğimiz ya da tabu diyelim, tabu diye bilinen ya da dini hani yapın yapmayın dinin emir ve yasakları kuralları var ya bütün bunların hepsini yıkmak. Bunların hepsini yerle bir etmek, yerle yeksan etmek. İşte bir suç imparatorluğu kuruyor. Sonra bir Aziz James diye bir ada var. O adayı satın alıyor. İşte meşhur adamız o. Daha sonra bu ada oradaki yerel halk tarafından pedofili adası olarak anılmaya başlıyor. İşte ilk soruşturmada 14 yaşında bir kızı kaybolan bir anne 2005 yılında şikayet ediyor. Orada önemli bir polis memuru var. Michael Reiter. Keşke bu adamı dinleselermiş. Bu adam gidiyor Epstein'in evine baskın yapıyor. Baskın yaptıktan sonra orada masaj terapisi, özellikle model ve masaj kelimeleri bunların literatüründe çok kullanıyor. Çünkü çocukları kaçırırken de insan kaçakçılığında da hep model ve masaj kelimeleri yani onların için şifre kelimeler onlar. Bu arada o adaya giden fotoğrafları da birazdan konuşuruz. Barack Obama'yı, George Clooney'i, sevgili hocam. Yani ben şu an Hillary sadece o isimleri Clinton'lar, konuşsam bir saat sürer. Ben Bill o isim Clinton'lar. evet. Sonra ne oluyor? Masaj terapisi ve model anahtar kelimelerle soruşturma açılıyor. Soruşturma açılınca o zamanın Alexander Acosta denilen eyalet savcısı en hafif suçtan Epstein'in davasını kapatıyor. Adama 1,5 yıl veriyor. En hafif cezadan kurtarıyor. Ama o zamanki Amerikan yasalarına göre ailelerin haberi olması gerekiyor. Zaten sonraki 2019 yılında, 2018 yılında açılan davada aileler bilgilendirilmediği için yeniden dosya tekrar gündeme geliyor. Ve bu adam 11 yıl sonra yeniden tutuklanıyor. 2019 yılında. Daha sonra işte ne oluyor? Az evvelki anlattığım gibi e, eskisi kadar İntihar ediyor. arkasındaki kadar işte Mossad'ları CIA arkasında bulamayınca ne oluyor? Bu adam itirafçı olacağım diyor. Size gününüzü göstereceğim diyor tabiri caizse. Siz beni sattınız ya bak ben de sizi nasıl satacağım diyor. Yani 66 yaşında bu adam e, güya intihar ediyor ama aslında ne yapılıyor? Ortadan kaldırılıyor. 2025 yılından sonra bu belgeler sızdırılmaya başlanıyor. Sonra bu belgeler sızdırılıyor. 3,5 milyon belge var söylemiştim. 2.000 tane video, 180 bin tane görsel ve 2,5 milyon karanlık belge daha açığa çıkarılmamış. Yani dedim ya bir saat isimleri konuşacak sizin az evvel söylediğiniz gibi. Ee, Yani o adamların yaptığı ritüelleri de duydum inanamadım. Hakikaten bunlar bu hale nasıl gelmiş diye. Hatta bir tanesi prens kendisi. Ama enteresandır içinde hep eski işte yeni Fransa başkanının ismi geçiyor. Sarkozy şu anki kimdi? Sarkozy Macron. var, Macron. Macron adı Macron geçiyor. İşte İngiliz zaten. İngiltere hakeza, Amerika hakeza, Avrupa'da bakıyorsunuz hakeza, prensler var hakeza. Ama bu sadece siyasiler. Bir de işin içinde sanatçılar var, işin içinde müzisyenler var, işin içinde işte dünyada daha uzun Sünnet fazla derisi, yüzüme sünnet derisi yapıştırıyorum, genç kalıyorum diyorlar. daha uzun daha uzun Allah'ım. yaşamak istediğini söyleyen elitler var, zenginler var, zengin şımarıklar var. Yok yok yani listeyi şurada sadece o listeyi Merkel'in yazsak ellerinin titrediğini biliyorsunuz değil mi Merkel'in? tabii tabii. Merkel, elleri Bir saat, titriyor kan içmediğinde. bir saat bunu konuşsak o isimleri ben o yüzden o isimleri almadım. Tek tek o isimlerle üzerinde durmayalım. Ama Onlar zaten açıldı artık bu ara, çok açıldı evet evet. bu adamın bir tane de uçağı var. Jerry Epstein denilen bu adamın. Uçağın adı da Lolita Express. Bakar mısın? Lolita, Adamdaki şeye bak, cesarete bak. Lolita ruh Express. hastası, psikopat. Ve bu adam
Hatta çok söyledim, Bill Clinton gençleri sever diye bir ifade geçiyor orada. Yani Allah, ya Allah muhafaza ya. Yani tecavüz, şiddet, istismar, işkence, hatta o adanın alt odalarında, koridorlarında özel olarak sistemli bir şekilde işkencelerin yapıldığı, şiddet, istismarların yapıldığı, işte tecavüzlerin yapıldığı yerler var. İşçi koltukları gibi koltuklar bulundu. İki Tabii tane tabii. muayene odası gibi Orada oda bulundu. orada korku oyunları oynanıyor. Madde kullanımı yapılar, toplu seks partileri yapılıyor. Çünkü bu adam kendisini ilah ilan etmiş vaziyette. Sahte ayinler düzenliyor ve bu ayinler düzenlerken işte bu bahsettiğimiz, sizin de isimlerini bahsettiğiniz onlarca, yüzlerce, binlerce kişi bu ayinleri ya izliyor ya ayinlere katılıyor. Ama bu adam ne yapıyor? Akıllı bir adam. Çünkü neden? Bunun aklı Mossad, bunun aklı CIA'nin içerisinde Mossad'da çalışanlar. Bütün bunların hepsini gizli kameraya aldırıyor. Evet. Gizli kameraya işte o belgelemelerin hepsi ne yapılıyor? Orada Gizli kameralarla yapılıyor. çıkıyor. Sonra bu adam New Mexico'da Zorro Çiftliği diye bir çiftlik kuruyor. Mukaddes Hanım, Zorro Çiftliği. Çünkü burada bebek üretim odaları oluşturuyor. Yani 20 kadını hamile bırakarak, işte Tanrı ya bunun neslinin devam etmesi gerekir diye, işte o kadınlardan kutsal bir soy oluşturmaya çalışıyor. Ari ırk yetiştirecekmiş. Adamın böyle bir iddiası da varmış. Hatta kendi spermlerini bile dondurmuş bu adam. İşte bal tuzağı bu, biliyorsunuz. Bu toplamış olduğu bilgileri şantaj amacıyla Mossad'a sızdırmış. Yani bu adam Mossad için çalışan bir ajandır da diyebiliriz. Bu 1999 arada depreminde sevgili hocam güya öldükten sonra kafasını kestirip dondurmuş ve erkeklik organını da dondurtmuş. Bilginiz olsun. Yani sadece spermlerini dondurtmamış. Gerçekten ruh hastası, bunlara ne olacak? Öldüğüne inanmıyorum ben tabii ki de. Öyle spekülasyonlar da var bu arada. Onu da evet, söylemiş olalım. 1999 depreminde biliyorsunuz ülkemizde bir deprem oldu. İki tane deprem oldu. Allah bizi korusun, kollasın. 5084, 5840 tane kayıp var. Bir gün önce 1999, de o Lolita uçağı da İstanbul'a inmiş biliyorsunuz. onu söyleyeceğim. O Lolita uçağının uçuş kayıtlarına bakılıyor. Acaba bu uçak Türkiye'ye gelmiş mi? Hatta daha sonraki mahkeme aşamasında Türkiye'den çocuk kaçırdınız mı diye sorulan soruya susma hakkımı kullanıyorum diye cevap vermiyor. Ama bu uçağın kayıtları incelendiğinde ve pilotun sorgusunda Türkiye'den kısa süreli yakıt ikmalleri adı altında Türkiye'ye geliş gidiş yaptığı da ortaya çıkmış. Yani bu adam sıkıntılı olan insani krizlerin yaşandığı, mesela başta Filistin olmak üzere şu an Doğu Avrupa, işte Orta Doğu, Dünya. buralarda hem insan kaçakçılığı hem çocuk kaçakçılığı gibi birçok konu üzerinde çalışmalar yapmışlar. Türkiye'de Epstein dosyalarında potansiyel lojistik transfer noktası diye geçiyor. Potansiyel lojistik transfer noktası, yani Türkiye'yi tanımlarken ve konumlarken öyle konumlamışlar. Ama çok enteresandır, benim bu olayları açıklarken yani insan düşünüyor ister istemez. Ya bu kadar olay oldu. Yani günlerce çalkalanıyor. Hatta yıllardır diyelim çalkalanan bir olay var. 2019'dan bu yana Evet. 7 yıl geçti. Ben bu kadar çok belgeden sonra bir tane tutuklanan ünlü görmedim. Siz gördünüz mü? Hayır. Ve Trump'ın adı var onlarca yani. geçiyor. Varlar, ortadalar. Lady Evet. Gaga'sının ayinleri, Maria Abramovich'in ayinleri, Türkiye'de bile ayinler yaptı. Etlerin içinde. Yani bir sürü ünlünün ayinleri ortada. Salma Hayek'in konuşmaları var. Ben sünnet derisi sürüyorum. Bir sürü ünlünün fotoğrafları var. Epstein adasına giderken sevgili hocam. Yani bunlarla ilgili hiçbir tutuklama orada da yok. Türkiye'de de yok. Ama En, Türkiye en, ayağı da açılacak yakında. en sonunda değerlendirme yapacağım. Şu bilgileri hemen hızlıca vereyim ki sonraki dönemi, yarım saatimizi de genel Hocam, değerlendirmeye ayıracağım. burada saate bakmayın siz. Bu konuyu kapatalım biz bugün. Anlatalım. Yani ne olursa Şimdi olsun. Hı hı. bu adam bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Kaddafi, biliyorsunuz Kaddafi öldürüldükten sonra Kaddafi'nin mal varlığına Birleşmiş Milletler el koyuyor. Evet. Birleşmiş Milletler el koyuyor. Bu adam Birleşmiş Milletler'de Kaddafi'nin el koyduğu varlıkları almak için Birleşmiş Milletler'e şantaj yapıyor. Adamdaki güce bak. Ay Sen canım. Kaddafi'nin, adam yani düşünün, elinde ne kadar belgeler var ki. Mesela Bill Gates Ruslarla ilişkiye giriyor. İlişkiye girdikten sonra hastalanıyor. Hastalandıktan sonraki ilaçlarını bile bu adam temin ediyor.
Anlatabiliyor muyum? Yani adamın gücü inanılmaz. Banka hesabının adını söylemiştim. Baal. Hazreti İbrahim peygamber zamanında bir put. Bir de adren, bu çok konuşuldu. Adrenokron. Söylerken Adrenokrom. zorlanıyorum. Adrenokrom hocam. Adrenokron, bu çok söylendi. Fakat ben bununla ilgili çok ayrıntılı bir bilgiye ulaşmadım. Şöyle Hocam, ulaşmadım. burada bir Bunun, kimyasal, çocuklar tehdit edildiğinde, işkence evet, yapılırken tam ölmeden önce bir kimyasal salgılıyorlar. İşte bu güya salgılanan bu, güya böyle söylendi, bundan da emin değilim. Bu salgılanan kimyasalla birlikte o alınan kan içtiklerinde bunları gençleştiriyor. Hem bir kan içiyorlar hem ayrıca etler satılıyor. O ayrı. O şeyi de söyleyin. Hamburgercinin adını vermeden onu da söyleyin daha sonra. şimdi şunu bir özellikle söyleyeyim. Bununla ilgili bilimsel bir kanıt yok Mukaddes Hanım. Ama Yok. özellikle Evet. çocukları korkutarak sağalma yapılıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu sağalma neticesinde ortaya çıkan o kanı işte kendilerine işte bazı şeylerden geçirerek naklettiklerinde gençleştirdiklerine inanıyorlar. Fakat çok enteresan bir bilgiye daha ulaştım. Bununla ilgili bir film yapılmış. Hollywood, biliyorsunuz bu işin temeli Hollywood'tur. Hollywood önce film yapar. Tam bununla ilgili bir film yapmışlar ve aynı şekilde çocukların korkutularak kanlarının içilip gençleştirildiklerine inanan, bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen, çünkü artık her şeyden ümidini kesip dünyada daha uzun yaşayayım diye dünyada bazı zenginler, bazı şımarık kitleler var. Hala bu çok kanıtlanmış olmamasına rağmen buna inananlar var. Yani bu bilimsel bir kanıt değil ama bu ortada duruyor. Yeni belgelerde o açılacak olan kararttıkları 2,5 milyon belgenin içinde belki buna da ait bir takım çalışmalar yapıldı. Fakat şunlar yapılmış, bakın onu anlatayım. Mesela Bill Gates'le beraber koronavirüsü planladığı ile ilgili ortada dolaşan spekülasyonlar var. Şimdi bunu da biliyorsunuz Brezilya'daki domuzlar üzerinden yapmışlar önce. Yani şunu konuşuyorlar. İşte domuzlar üzerinde bir virüs yayılsa, Brezilya'dan çıksa ve bu dünyayı ne kadar etkiler diye Bill Gates'le bunun üzerinde bir konuşma ve yazışma yaptıkları ortaya çıkmış. Fakat Domuz gribi galiba hocam. hayır, hayır, koronavirüs. Koronayı mı yapmışlar onu? Koronavirüsle ilgili. Aslında bu projenin adı da Event 201 operasyonuymuş. Yani bu bilinen bir operasyon. Event, yani kamuya açık bilinen bir olaymış bu. Hani acaba buradan bu çıkarsa ne olur gibi, bu kamuoyunda konuşulmuş bir uygulama imiş. Bir de bu adam hani zenginlerin, işte sanatçıların, müzisyenlerin, işte kendini Tanrı yerine koyan insanların en büyük iddiası şu: acaba genç kalmak, ne kadar uzun yaşamak. Bunların en büyük derdi, tasası bu ya, şımarık elitler işte. Yani dünyada uzun kalmak, uzun yaşamak. Bunun için yapmayacakları lanet, yapmayacakları sapıklık yok. Parabiyosis deneyleri denilen deneyler yapılıyormuş Mukaddes Hanım. Adı parabiyosis deneyleriymiş. Bu deneyler genç kişinin kanının yaşlı birine verilmesi neticesinde onun gençleşeceği üzerine kurulan bir deney ağı bu. Anlatabildim mi? Genç kişinin kanı. Bunu küçük hayvanlarda denemişler. Küçük hayvanlarda, yani arı gibi daha küçük hayvanlarda, farelerde denenmiş bu. Sonuç almışlar. Fakat bizim gibi, insan gibi büyük canlılar üzerinde etki etmediği ortaya çıkmış. Fakat bu adamlar, biliyorsunuz, dertlerine uzun yaşamak, işte sapık inançlarını devam ettirmek. Kendisi Tanrı ya. Fakat bu iddiaların peşini bırakmamış. Çünkü bu adamlar transhümanizm denilen işte en gelişmiş teknoloji kullanarak insanı değiştirmeye çalışan bir genetik bilimi diye bir bilim var. Bu genetik çalışmaların içine çok enteresandır. Bu Epstein denilen adam Harvard Üniversitesi'ne, düşünün, 6,5 milyon dolarlık bağış yapmış ve Harvard Üniversitesi'nin içerisindeki toplantılara, yani bu Evet. insanın gençleştirme operasyonları ile ilgili toplantılara bu adam katılabilmiş. Düşünün yani. Hatta DNA analizlerinin değiştirilerek insan nasıl genç kalır diye bu adam milyonlarca para toplamış. Düşünebiliyor musunuz? Düşünsenize buna, işte hani ölüp ölmediğini bile konuştuğumuz Michael Jackson'ı hala konuşuyoruz ya, ölüp ölmedi. Mesela Epstein'i siz dediniz, ölmedi falan. Hala konuşuyoruz mesela. Adamlar ölümsüz olmayı istiyorlar. Ölümsüz olmak için de genlerle ilgili, insanı daha uzun yaşatacak bütün her şeyi, ahlak yok. Herhangi bir tabu yok. Bir inanç yok. Bir din yok. Hiçbir şey yok.
İsterse çocuk, isterse kadın, isterse yaşlı, isterse diğer insanların hepsi zaten bunların varlıklarını devam ettirmek için köleler. Onlar için yaratılmış. Zaten Yahudiler, Yahudi mantığı, işte biz goyinler Yahudilere hizmet için yaratılmışız. Yani bizim varlığımızın bir esprisi yok ya, burada bir Yahudi bir sapık bir tarikattan bahsediyoruz denilebilir. Yani CIA ve Mossad desteğiyle elit ve kilit adamlara şantaj için kurulmuş pedofili, insan kaçakçılığı, seks, rüşvet sistemi için kurulmuş bir sistem diyebiliriz. Ben en son bu notu düşmüşüm. Demişim ki elit ve kilit adamları, yani CIA ve Mossad desteğiyle elit ve kilit adamlara şantaj yapmak için kurulmuş pedofili, insan kaçakçılığı, seks, rüşvet sistemi üzerine kurulmuş sapık bir tarikattan bahsedebiliriz. İşin özeti bu. Benim aldığım notlar. Yani dersime çalışayım geleyim dedim. Çok güzel özetlediniz. Kuruluşundan bugüne kadar. Çok Evet. güzel özetlediniz. Tabii bu arada buraya bulaşan siyasiler, ünlüler ve bütün dünyanın her yerinden, sadece Amerika'dan değil, İsrail'den değil, her yerden. Bir kere zaten kraliyet ailesi, Prens Andrew bu işin içine karıştı. Prens Andrew'un amcası da zaten sapık, Köpek tecavüzcü. gibi, köpek gibi fotoğrafları var. Evet. Yani dört ayağının üzerinde. Soydan gelen bir şey var. Yine Prenses Diana'nın evlendikten hemen sonra Charles geceleri başka bir varlığa dönüşüyor. Yani bunlar insan değiller sevgili hocam. Yani e, kaç yaşına kadar yaşadı Kraliçe Elizabeth? Kesinlikle Kraliçe Elizabeth'in 100 küsür yanılmıyorsam ya da 99 yaşındaydı galiba öldüğünde. Normal değildi. Bakışları normal değil, gözleri normal değil. Bunlar pedofili. Buraya kadar bakın şu anda bazı fotoğrafları var. Bunun içinde eski Amerika başkanları da var. Hepsi var. Şöyle şuraya kadar mosmor göz çevreleri. İşte bu kandan. Sonra topladıkları bu yine o kadar çok bu güya elitlerin şeyleri var ki biz onları topladık etleri bir de meşhur pizzacılarla, meşhur hamburgercilerle dünyanın her yerinde insanlara yedirdik diyor hocam. Dünyanın her yerinde. Tek menüyle diyor. Tek içecekle. İçecek belli. Hamburger belli, pizza belli. Ve bütün dünyada. Kapının önünden geçerken normal kokmaz o hamburgerci. O normal bir koku değildir. Bizim bildiğimiz et kokusu değildir o oradan. Hala insanlar yemeye devam ediyorlar dünyanın her yerinde. Şimdi siz çok güzel söylediniz. İşin bu boyutuyla alakalı onlarca video var. Sosyal medya üzerinden siz bana bu konuyu söyledikten sonra ben zaten takip ettiğim bir alanda ben de kendim bununla ilgili biliyorsunuz paylaşımlar yaptım. Hatta bir mankenin bunlar insan eti yiyorlar diye bir tane videosu var. Sonra o mankeni ortadan kaldırıyorlar. Evet. Daha sonra Küçücük bir kızcağız. bununla alakalı aktivist bir tane adamın ismi aklıma gelmedi. Onun açıklamaları var. Açıklamalar çok. Ben şunu anlatmak istiyorum. Şimdi Mukaddes Hanım, burada altını çizmemiz gereken konu şu. Bir de bu Epstein'in bir de yardımcısı var. 2021 yılında bu da 20 yıla mahkum oldu. Hatta geçenlerde bir videosunu da izledim. Hmm. Hapishanedeki görüntüleri de Maxwell miydi? Maxwell'di Evet, sanırım. Maxwell. Ve Maxwell. onun da bir tane yardımcısı var. O Kız da. arkadaşı. Şimdi bizim altını çizmemiz gereken şu Mukaddes Hanım. Yani 1950'li yıllar, bakın çok uzağa gitmeyelim. 1950'li yıllarda Belçika'da gördünüz mü bilmiyor musunuz? İnsan hayvanat bahçelerini gördünüz mü? Evet, 1950'li yıllar. evet, 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 evet. Afrika'dan getirilen çocukların Belçika Çocuklar krallarının çocuklarını sergileniyor. eğlendirmek maksadıyla hayvanat bahçesi gibi etrafı çitlerle ve şeylerle çevrili alanlarda sergilendiğini görmedik mi biz? Bilmiyor muyuz bunlar? 1900'lü yılların başına kadar kadının ruhu var mıydı yok muydu diye, kadın nasıl bir varlıktı diye, hatta şu an adı çok böyle sitayişle bahsedilen e, bilim ve bilmem ne adamlarının kadınlarla ilgili söyledikleri sözleri biz unuttuk mu yani? Kadınların nasıl bir varlık olduğuyla ilgili. Dolayısıyla yani Avrupa'nın ya da bu zihniyetin özü zaten bu sapıklık üzerine, bu cinayetler İsviçre üzerine. ve Haydi'leri de unutmayın. Tabii tabii. Haydi'leri. Şimdi 1989'da kalktı Haydi Kanunu. Sevgili hocam. şimdi şunu anlatmak istiyorum. Çocuk Yani işçiliği. şimdi bu kadar rezillik. Şöyle düşünün Mukaddes Hanım. Bu adam Jerry Epstein Jeffrey. değil de e,
Bizim Kahtalı Mehmet Efendi olsaydı ve önünde Müslüman olsaydı, biraz da sakalları olsaydı, Allah rızası için şu an dünya ayağa kalkmıştı ya. Evet. Dünya ayağa kalkmıştı. Bir tane tutuklama yok. Bir tane bu belgeleri niye sızdırıyorsunuz, derdiniz ne? Sızdırılmış. Ortada fail yok. Siz bahsediyorsunuz. Bizim şu konuştuklarımızdan daha konuşamayacağımız, burada anlatamayacağımız bir sürü şey dolaşıyor ortalıkta. Daha da dolaşacakları kesin. Çünkü 2,5 milyon belge ortada yok. Bu belgeler ne zaman sızdırılacağı ile ilgili bilgimiz yok. Canları sıkıldığı zaman gözümüzün önüne bunu sokuyorlar. Peki bu bir Müslüman olsaydı. Bakın, İsrail 2 yıl Gazze'de katliam yaptı. 2 yıl Gazze'de. Oradaki çocuklar, orada kaçırılanlar. İsrail bunu niye yaptı? Bu adam Yahudi. Bu adamın bütün kurduğu örgütler, sistemler, bu adama destek olanlar, CIA, Mossad, bu adamın arkasında duranların hepsi Yahudi. Bu sistemli, planlı bir şekilde ortaya çıkartılmış, işte içinde az evvelki söylediğim tüm unsurları taşıyan bir yapı. Ya Allah rızası için ya. Dünyanın ayağa kalkması gereken. Bırakın. Yani bir penguen bir yürüyüş yaptı diye nihilist bir penguen adını koydular ya. Çok Tüm güzel. dünyada viral oldu. Tüm dünya ayağa kalktı. O pengueni konuştu. Ya şu an dünyanın altının üstüne gelmesi lazım. Böyle bir şey yok. Sanki çok normalmiş gibi. Ya 2 tane uçak ikiz kulelere çarptı diye Müslümanların üzerine kabus gibi çöken zihniyet, yani nasıl oluyor da işin ucu Yahudilere, Siyonistlere ulaşınca hiç gıkını çıkartmıyor. Dünya sağır kurbağa gibi yoluna devam ediyor. İslam'ın izzet ve şerefi, Mukaddes Hanım, İslam'ın izzet ve şerefini dünya üzerinden alırsak dünyada hiçbir şey kalmaz. İslam'ın izzet ve şerefi bizim üzerimize o kadar sirayet etmiş vaziyette ki Müslümanların üzerine o kadar çok sirayet etmiş vaziyette ki herhangi bir noktasında, dünyanın herhangi bir yerinde bir zulüm görsek, bir açlık görsek, bir mağduriyet görsek, oraya yardım götürmek için, su kuyuları açmak için insanlar seferber oluyor. İnsanlar yardım götürmek için deli divane oluyor. İnsanlar kurbanlarını bağışlıyor. İnsanlar paralarını bağışlıyor. İnsanlar emek harcıyor. İşte yeryüzü doktorlarına girmek için doktorlarını gönderiyor, bilmem ne bilmem ne. Yani dünya iyi olsun, adaletli olsun. İnsanlar işte adil bir şekilde yönetilsin falan filan diye. Ya bunu bize sağlayan nedir? Bize buna sağlayan inancımızdır. Biz elhamdülillah ki Müslümanız. Elhamdülillah ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim gibi mukaddes bir kitaba sahibiz. Elhamdülillah ki Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa gibi sallallahu teala aleyhi ve sellemin ümmetiyiz elhamdülillah. Bakar mısınız şurada konuştuğumuz, belki konuşamayacağımız onlarca hadisenin üzerinde Allah rızası için hayvanları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin, işte aman diyenleri öldürmeyin, savaştığı zaman bile diyen, hatta Bedir Savaşı'nda, ilk savaşta fidye karşılığında esir aldığı Mekkelileri serbest bırakan, hatta mümkün mertebe yapmış olduğu tüm savaşlarda öldürdüğü insan sayısı, ölen insan sayısı 350'yi geçmeyen, Mekke'yi fethettiği zaman e, bir Allah'ın kulunun burnu kanamadan Mekke'yi fetheden Hazreti Peygamber Efendimizin anlayışı şu dünyaya hakim kılsa bu dünya ne halde olur bir düşünmek lazım. Yani İslam'ın izzet ve şerefini bizim yeniden ayağa kaldırmamız, yeniden İslam'ın izzet ve şerefiyle donanmamız lazım. Yoksa Mukaddes Hanım, dünya üzerinde her türlü sapıklığın önü açılabilir. Bakın bugün hiç konuşulmuyor değil mi? Mesela çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Çok ilginç. Biz çocuk pedofili üzerine konuşuyoruz, doğru mu? Biz pedofilleri konuşuyoruz. Peki hiç Vatikan konuşuluyor mu? Ha, Dünya üzerinde en fazla pedofiliyle ilgili sabıkalı işlem olduğu yer Vatikan. Hiç kimse Vatikan'ı konuşuyor mu? Konuşmuyor bak. Neden? Hristiyan dünyanın başkenti. Öbürü Yahudi, öbürü Hristiyan. Ya siz topunuz sapıksınız ya. Siz topunuz sapıksınız ya. Böyle bir zihniyet olur mu ya? vallahi ben konuşuyorum. Hay mezbara gibi. Kırmızı pabuçlar, papaların, piskoposların, rahiplerin ayağındaki kırmızı pabuçlar çocukların derisinden yapılıyor sevgili hocam. Daha ne Şimdi olsun Mukaddes Hanım, mezbaha gibi. bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın Türkiye'de adı geçen bazı sanatçılar oldu. İsmini söylememe gerek yok. Herkes biliyor Daha da zaten. çıkacaklar var hocam. Şimdi Türkiye'de adı geçen insanlar var. Ve çok enteresandır, bu olay gündeme geldikten sonra gıkı çıkmayan alçaklar var.
Bakın ben bu cümleyi net söylüyorum. Gıkı çıkmayan adına sanatçı dediğimiz bozuntular var. Lan dünya altının üstüne gelmiş ya. Evet. Çocuklardan bahsediyoruz, kandan bahsediyoruz, ritüellerden bahsediyoruz, sapıklıktan Ya her türlü otoboka konuşuyorsunuz da bu kadar çok rezilliğe bir tane çıkıp niye konuşmuyorsunuz ya? Çok Bunlar top ucu ve alçak. çok insana Yok. dokunacak olmaz. Bu Mukaddes Hanım kusura bakmayın bu hiç tahammül edilecek bir şey değil. Her türlü şeye konuşan bizim Zavara Zingo adına sanatçı dediğimiz kimseler nedense hiçbir şeye konuşmuyorlar. Niye konuşmuyorlar? Niçin? Bakın internette dolaşan bir sürü hikaye var. İnternette. 10 binden fazla çocuk şu an notlarıma bakıyorum. 10 binden fazla çocuk kaçırılmış. Binden fazla gezi yapılmış. Binden fazla bu geziler, bu uçakların içinde yapılanlar, çocuklara yönelik işkenceler, tecavüzler, cinayetler, finanse edildikleri yer belli. O manken insan eti yedirdiler diyor. Bas bas bağırıyor, öldürülüyor. Dünya üzerinde bu kadar organize sapıklık yapılıyor. Ama bizim her türlü özür diliyorum otobako konuşan sanatçı tayfamız, sepetçi tayfamız, oradan bilmem ne grubuna, manifest grubuna el sallayanlar, öbür taraftan ahlakı bozmak için her türlü rezilliği yapanlara el sallıyor, alkış çalıyor. Sonra cukka paraları da alıyor gidiyor. Siz nasıl insansınız ya? O zaman sizin bunlarla bağınız var. O zaman siz buradan nemalandınız. O zaman yok gençliğinizi, yok bu güzelliğinizi o zaman bunlara borçlusunuz o zaman. Şimdi demek ki bir kuyruk acınız var. Adınız çıkarsa diye korkuyorsunuz o zaman. Ben ben açıkçası her türlü bakın Gazze olayları olurken hiç gıkını çıkartmayan sanatçı sepetçi tayfası vardı. Hiç gıkını çıkartmadılar. Orada binlerce 65 bin, 70 bin, 80 bin insan katledildi. Gıkını çıkartmadılar. Şimdi bu kadar rezalet oluyor. Ülkeyle ilgili, inançla ilgili, değerlerimizle ilgili, peygamberimizle ilgili, Kur'an'la ilgili en ufak bir hadisede ya İran'la ilgili bile ya sana ne İran'dan? Açıklama yapan, konuşma yapanlar bu kadar çok hadisenin olduğu bir mevzuyu gıkını çıkartmıyor ya. Ya siz nasıl insansınız? Siz nasıl bir mahluksunuz? Şimdi bu ve buna benzer sapıklığın içindesiniz o zaman siz. Eğer sizin sesiniz çıkmıyorsa, siz bunlara karşı durmuyorsanız, o zaman siz de bunların şeysiniz, maşasınız. Ya da sizin bir açığınız var. Sizin de isminiz geçecek bir yerlerde. O yüzden ben hani çağın bilgesi Aliye İzzet Begoviç var, Mukaddes Hanım. Evet. Onun çok güzel bir sözü var. Der ki, her şey bittiğinde ortaya çıkacak olan şey düşmanımızın ne kadar kuvvetli olduğu değil, dostlarımızın sessizliğidir der. Evet. Şimdi her şey bittiğinde ortaya çıksın bakalım. Sizin rezilliğinizi bir görürüz biz. Hocam, Ben şunu anlatmak istiyorum. siz Mukaddes Hanım. çocuklarla ilgileniyorsunuz. Bakın gencecik bir kız meşhur oldu birkaç sene önce. 14 yaşında meşhur oldu. Sonra robotla evlendi. Şimdi bugün onun bir açıklamasını gördüm. Diyor ben çocukluğumu yaşamadım, pembeler giyemedim. Ben işte böyle şöyle ağlayarak açıklama yapıyor. Fakat açıklamayı yaparken giydiği şey böyle. Böyle bir şey giymiş hocam. Şeytan şeysi takmış, tacı takmış buraya. Işıltılı ışıltılı. Açıklamayı yaparken bile Baphomet kıyafetiyle. Şuralarında dövmeler var kızın, genç kız. Bu şimdi genç kız. 14 yaşındaydı. Şurasındaki sembol Baphomet, iblis sembolü. Kız diyor ki ben çocukluğumu yaşamadım. Muhtemelen kaçırıldı o adada. Ve daha adadan gelir gelmez ben diyor dünya starı olacağım. Ne bildin sen? Sen nasıl bildin 14 yaşında dünya starı olacağını? Ve sizin parçalana parçalana anlattığınız o çocuklarımız okullara gidip lütfen bunu da artık bu konuşmalarınızın arasına koyun. Çocukların hepsi benim yeğenim. Benim yeğenim daha 11-12 yaşında ona aşık olduğunu söylüyor çocuk. Onun kliplerini izliyor. Yani ben ona aşığım diyor teyze. Keşke ben onunla evlen. Yani anlattım. Ben anlattım ama daha evvelsi gün anlattım. Yani düşünün benim yanımdaki bir çocuktan, benim kardeşimin yetiştirdiği çocuktan bahsediyoruz. Ve bunlar tamamen bu Epstein'le bağlantılı sevgili hocam. Türkiye'de çok çıkacak uzantısı. Ben tahmini biliyorum. Tahmini olarak biliyorum. Böyle üstü örtük üstü örtük aslında kıyın kıyın
çaktırmadan isimleri veriyorum aslında, biliyor musunuz? Çünkü onların gidişatı, geldikleri yer, birdenbire patlamaları. Bir tane hanımefendi Eurovision'da birinci oldu. Kadın dans ediyor, dans ediyor. Biterken dans o piramitle ve Ra'nın gözüyle kapatıyor dansını. Yani diyor ki bana oy verin, ben sizdenim diyor. Ben sizin tanrınıza tapıyorum diyor. O birinci oldu zaten. Hayır, bana oy verin değil. Ondan önce öyle yapması planlı, projeli bir şekilde oraya çıkıyor. O değil, bana oy verin değil. Şimdi Önceden bakın, seçilmiş zaten Mukaddes aslında. Hanım, şimdi şunun altını bir kere çizeyim. Bizi dostlarımız iyi dinlesinler. Bakın, bu işin müzik boyutu var. Bu işin sosyal medya boyutu var. Bu işin yapay zeka boyutu var. Bu işin televizyon boyutu var. Bu işin diziler boyutu var. Bu işin Hollywood boyutu var. Bu işin psikiyatristler boyutu var. Bu işin psikologlar boyutu var. Bu işin inanılmaz derecede boyutları var. Şimdi eğer bunların hepsiyle alakalı anne ve babalar bazı gerçekleri anlamazlarsa, bakın, bazı gerçekler anlaşılmazsa burada konuştuklarımız hikaye kalır. Ben şunları anlatmak istiyorum müsaade ederseniz eğer. Anne babalar, bakın, bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz. O çocuğu özellikle günümüzde sağlıklı bir şekilde iyi bir vatandaş, iyi bir yurttaş, iyi bir insan, iyi bir birey olarak yetiştirmek istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle küçük yaşlardan itibaren mahremiyet eğitimini, bir daha altını çiziyorum, mahremiyet eğitimini ve dini eğitimi çok sağlıklı bir şekilde vermeniz lazım. Benim elimde yetki olsa, Mukaddes Hanım, benim elimde yetki olsa anaokullarından itibaren dini eğitimi zorunlu kılarım. Bizim inancımızın çocuklarımıza çok küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi lazım. Anne babalar, mesela az evvel bir hanımefendiden bahsettik, ismini de söylemedik. Herkes de biliyor. Ayran hikayesini biliyor. Suyla yoğurdu karıştırınca ayran olur. Yani 80 bin tane insanın beğenisi vardı orada. Neyse. Sonra cacık oldular da. Şimdi biz eğer çocuğum müzik dinliyor diye geçersek, o müziğin içerisinde çocuğun beyninin frekanslarla nasıl etki altına alındığını eğer biz bilmezsek, şeytani tınının çocuğumuzun ruhunu, çocuğumuzun yüreğini, aklını nasıl ele geçirdiğini anlamazsak biz mevzuyu çözemeyiz. Bugün adını söylemeyin. Mesela Netflix gibi, Disney Channel gibi özellikle çocuğunu, ailenin içindeki fertleri anneden babadan bile daha fazla tanıyan gruplardan bahsediyorum. Bakın bu gruplar Disney Channel'dır, Netflix'tir ya da dijital platformların içerisinde mesela Columbia Analytica gibi şirketlerdir, yapay zekadır. Vallahi billahi eşini de çocuğunu da senden, benden, evin içindeki kişilerden daha fazla tanıyor. Evet. Daha fazla. Dolayısıyla biz eğer çocuklarımızın yetiştirilmesi aşamasında özellikle fıtratın oluştuğu ilk 10 yaşta, ilk 10 yaş içerisinde çocuklarımızın fıtratı oluşurken anne baba olarak bu çağın bize getirdiği bu hastalıklarla, bu marazlarla alakalı bilinç düzeyimizi arttırmazsak, bilinçli anne baba, dijital anne baba olmazsak eğer, bu çocuklar kesinlikle ve kesinlikle kendi çocukları olmayacak. Bu çocuklar ya dijital bir dünyanın çocuğu olacak, ya işte son zamanlarda göçmen diyorlar, bilmem ne diyorlar, ya da bu satanist grupların, ya da bu sapıkların, ya da bu Allahsız kitapsızların, ya da bu dünyanın geri kalanını kendine hizmet etmesi için yaratıldığına inanan sapkın tarikatların, ritüellerin üyesi olacaklar. Onlara aidiyet hissedecekler. Gerçeklik algıları değiştirilerek, gerçeklik algıları değiştirilen çocuklar anne ve babanın arasından o sevgiyi görmedikleri zaman, o ilgiyi, o alakayı görmedikleri zaman kendilerine işte mavi boncuk dağıtan, bala sarılmış zehir dağıtan bu kişilerin ağına düşecekler. Oyunları kullanacaklar, animeleri kullanacaklar, mangaları kullanacaklar, müzik gruplarını kullanacaklar, çizgi filmleri kullanacaklar, dizi filmleri kullanacaklar, Hollywood yapımlarını kullanacaklar. Senin çocuğunu elinden alacaklar. Sen ne yapacaksın? Sen önce bilinçleneceksin. Bilinçli anne baba olacaksın. 2, dijital anne baba olacaksın. 3, adab-ı adab-ı muaşereti, inançlarımızı, değerlerimizi çocuklarımıza ta küçük yaştan itibaren öncelikle evin içinde iyi anne baba olarak çocuğunuza uygulayacaksın. Okuyacaksın, geliştireceksin kendini, değiştireceksin, dönüştüreceksin, bilgi sahibi olacaksın. Bakın, bana
Dediniz ki hocam Epstein konusunu konuşalım. Vakit daraldı. Oturalım. Oturdum. 6 saat sadece bugün sadece sizin için oturdum. Dedim ki bir araştırayım kimdir bu adam? Bu adam ne yapıyor? Hani yayına çıktık öyle hikaye konuşmayalım diye. Yani şimdi ben bu adamın zihniyetini bilmezsem, neden yapılandığını bilmezsem, geldiği kökeni bilmezsem, amacını, hedeflerini bilmezsem, bugün adı Epstein olur, yarın Mepstein olur, öbürsü gün Fetiştayn olur, öbürsü gün Fetoştayn olur. Ne Evet. değişti ki? Dün FETÖ'ydü, bugün Epstein'dı, öbür gün başka bir şey. Değişmez. Yapmamız gereken bizim şu, Mukaddes Hanım, biz bunu yapmıyoruz. Okumuyoruz, okumuyorlar. Ya okuduğun zaman, okursan, araştırırsan, incelersen, dünyayı daha iyi tanırsın. Daha iyi bilirsin. Bakın, yeni kitabım çıktı, İnsan Neyi Arar diye. Bu kitabın içerisinde insan merak ettiğini arar diye bir bölüm var. Mukaddes Hanım. İnsan merak ettiğini arar diye o bölümü özellikle okumalarını istiyorum. İnsanın merak duygularını celbederek insanları nasıl ağlarına düşürdüklerini anlattım orada. Ve biliyor musunuz 10 bin kişiye mesaj attım. 10 bin kişiye kitabım çıktı, yeni kitabım çıktı diye. Okuma yok, araştırma yok, inceleme yok, kendini değiştirme yok. Dünya üzerinde bu kadar oyun oynanıyor. Haberimiz yok. Ne yapıyoruz? Hocam biz ne yapalım işte ot geldik saman gidiyoruz. Ot gelip saman gitmeyin ya. Sizin mukaddes kitabınız Kur'an-ı Kerim'de her şey anlatılıyor, yazılıyor. Sevgili peygamberimiz bunları anlatmış, haber vermiş. Bunlarla alakalı bir bilinçlensek ya. Ben bunu görmüyorum açıkçası ve en büyük tehlike Epstein adasından ziyade insanların kafasındaki bu düşüncedir Mukaddes Hanım. Bakın onunla mücadele edebilirsin yeri geldiği zaman fakat bu sapık mücadele, bu beyindeki oluşan o sapık düşünceyle mücadele etmek bundan daha zordur. Bizim önce bir aklımızı bir değiştirmemiz lazım. Olayları iyi okumamız lazım. Ne oluyor dünyada? Adam bir açıklama yapıyor, dolar fırlıyor. Bir açıklama yapıyor, Allah'tan doları baskılıyorlar da. Altın fırlıyor. Öbür taraftan bilmem ne. Adam canı sıkılıyor bir şey söylüyor. Dünyayı da şey yapmaya çalışıyor. Ya Allah aşkına dünya üzerindeki var olan bu kadar rezilliği doğru düzgün okuyup bunun bana etkisi nedir diye düşünmeyen bir anne baba vallahi o eğer onun çocuğu varsa eğer onun bir de çocuğu varsa ruhuna Fatiha yani. Böyle bir dünya yok. O yüzden bilinçli anne baba olacağız. Dijital anne baba olacağız. Özellikle yapay zeka üzerinden ciddi manipülasyonlar bekliyorum. Mukaddes Hanım. Benim 4 yıl önce yapay zeka ile ilgili anlattıklarımın bir hariç hepsi gerçek oldu biliyor musunuz? Çok tehlikeli bir tane bir şey var o da gerçek olacak. Yakında Hariri denilen bir adam var. Tanır mısınız? Homo Deus diye kitabı Türkiye'de milyonlar sattı. Bilirsiniz. Yahudi Hariri. Geçen de Davos'ta bir konuşma yaptı. Ben bunları anlatıyordum. Konferanslarımda söylüyordum. Diyordum ki bakın bu adamlar yapay zekanın dinini ve tarikatını ilan edecekler. Bakın çok büyük bir tehlike geliyor şu an. Şimdiden uyarıyorum. Yapay zeka dini tüm dinlerin yerine yapay zeka işte hologram şeklinde Mesih'in indirilerek güya tanrılaştırılarak bir din var etme çalışmaları yapılıyor. Bakın bu özellikle bizim kutsalımıza dönük ciddi bir operasyondur. Ben bunu 4 yıldır anlatıyorum. Çok yakında adam bunu Davos'taki toplantıda konuşmasında söyledi. Dedi ki tüm dinlerin yerini dedi yapay zeka alabilir dedi. Mukaddes Hanım. Demek ki Zekeriya 4 yıldır doğru söylüyormuş. Yakında bunun tarikatını ilan edecek. Bak bu çok büyük bir tehlike. Onun için bizim derhal bu konularla alakalı bilgi sahibi olmamız lazım. Ben anlata dilimde tüy bitti artık. Ama insanlar da lütfen açın şu alıcıları ya. Siz yayınlar yapıyorsunuz, biz konuşuyoruz, öbürleri konuşuyor. Hiç bakmıyorlar. Ondan sonra da şikayet. Ne olacak? Allah sonumuzu hayretsin. Ne olacaksa artık. Hawking ölmeden önce son açıklamalardan bir tanesi sevgili hocam diyor ki yapay zeka tamam yaptın geliştirmesen bile kendi kendini geliştirecek. Gittikçe geliştirecek diyor Hawking. Ama insan kendini geliştiremeyecek diyor. Öylece kalacak. Bunun çok gerisinde kalacak. İnsanlık için yapay zeka çok büyük bir tehlike unsuru haline gelecek. İnsanın yerini yapay zeka alacak diyor. Bu son böyle ölmeden önceki açıklaması hocam. Ben 4 aydır bakın 4 aydır özür diliyorum 4 yıldır bu konuları alıştırıyorum.
Bana hangi soruyu sorarsanız sorun cevap veririm. Yapay zeka ile ilgili. Bu kadar donanımlıyım. Bakın hiç tevazu da göstermiyorum. Bu normalde bana yakışmaz. Ama biliyorum ve endişeyi görüyorum diyorum. Sorun bana, anlatayım diyorum. Ya bakın yapay zeka ile ilgili Google'ın CEO'sunun yapmış olduğu konuşmaya baksınlar. Geçenlerde Nobel'de ödül alan adamın yaptığı konuşmaya baksınlar. Stephen Hawking'in konuşmasına baksınlar. Michio Kaku'nun konuşmasına baksınlar. Daha geçen güne kadar hükümette yer almadan önceki e, Elon Musk'ın konuşmalarına bir baksınlar Allah aşkına ya. Her gün konuşmaları yayınlanıyor. Her gün adamlar açıklıyor. Her gün neyin ne olduğu söyleniyor. Ya ben bunları görüyorum. Onlar görmüyor mu? Bilerek yapılıyor zaten bu. Bakın çok büyük bir tehlike var. Bizi Matrix'e gömdüler Mukaddes Hanım. Bizi şu an Matrix'e gömdüler. Matrix'e gömülmek ne demek? Adam 99'da bir belgesel yapmış. Belgesel, film değil. Bizim kafamızı, bakın bunu Yahudi yazar kendisi söylüyor. Bunlar diyor iyilikle, güzellikle, insanlığı, dünyayı değiştirmekle uğraşıyor. Biz bunların hepsini Matrix'e gömdük. Bunların haberi yok diyor. Ya bunları kitaplarında söylüyor bu adamlar. Konuşuyorlar. Bizim haberimiz yok. Matrix'e kafamızı gömdüler. Beyin ölümümüz gerçekleşti. Ve bizim şu an düşünemiyoruz, üretemiyoruz. Yeni fikirler ortaya koyamıyoruz. Dikkat süremiz azaldı. İşte hiperaktivite azaldı. Depresyon azaldı. Anksiyete azaldı. Bir sürü hastalıklar çoğalmaya başladı. Bir evin içinde sosyal çürüme yaşıyoruz. 8,2 saatli. Z kuşağı 16 saatli. Evin içinde 5 milyon kişi sosyal çürüme içinde ve toplum olarak sosyal çürümeye terk edilmişiz. Yalnızlığa terk edilmişiz. Ahlak yapımız göçmüş, aile yapımız göçmüş. Hala bunlardan aymayan, bütün bunları okuyamayan, bunlarla ilgili yorum yapamayan anne babalar var. Ya ben bilmem diye bir şey yok. Okuyacaksın, bileceksin. Saçma diziler niye kaldırılmıyor? Filmler niye kaldırılmıyor? Kuşak programları niye kaldırılmıyor? Bunlara niye izin veriliyor? Bunlar niye böyle? Tamamen buna odaklı. Ya bakın Fransa'da, özür diliyorum, Avusturya'da 15 yaşının altına sosyal medya yasağı geldi değil mi? Avustralya'da da geldi şimdi. Avustralya'da telefon yasağı. Biliyorum. Mukaddes Hanım biliyorum. 5 yıl boyunca Avustralyalı anneler mücadele etti. Fransa'da da yasak geldi. 8 Avrupa ülkesinde şu an yasak gelmesiyle ilgili çalışma yapılıyor. Türkiye'de de yasak var. Türkiye'de de yasak gelmesiyle ilgili çalışma yapılıyor. Ya Allah rızası için ya. Ben diyorum ki üniversiteye kadar çocuklara tuşlu telefon verilmeli. 18 yaşının altında sosyal medya yasak olmalı. Tamam yasakladık. Şimdi yasakladık. Yasak bölümü evet. Devletimiz bunu yapar. Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Fakat benim bilincim nerede? Ben nasıl bilinçleneceğim? Her şeyi Anne niye devletten mi yasak? bekleyeceğiz? Ya VPN'den girerse ya başka bir yerden bir ağa düşerse ben bunu nereden öğreneceğim? Ben bunu bilmeyecek miyim yani? Ya da bunun nasıl olduğunu, bunların etkilerinin ne olduğunu bilmeyecek miyim? Bu oyunlarla çocuğumu nasıl dizayn ettiklerini, gençlerimizin %85'inin oyun oynadığını, sadece oyun konuştuğunu, Türkiye'de 2 milyon tane sanal kumar bağımlısı olduğunu, her gün intiharların olduğunu, 25 milyona yakın insanın yalnız yaşadığını, yalnızlığın romantikleştirildiğini, yalnız ölümlerin artacağını, insanların artık aile olmaktan kaçtığını, 220 bin ailenin boşandığını ve ahlak yapımızın, aile yapımızın göçtüğünü daha ben nasıl anlatabilirim yani? Ben nasıl söyleyebilirim yani? Her yerde bangır bangır anlatıyorum. Yahu Allah aşkına ya şu kafanızı çıkartın şu Matrix'in içinden ya. Adam sizi gömmüş. Telefonun içine gömmüş beynini, işini yapanları demiyorum. Sadece sosyal medyada beğeni, like bilmem ne uğruna hayatını çürüten, evin içinde oturan, sayıları 5 milyonu geçen gençler başta olmak üzere 25 milyon sosyal çürümeye terk edilmiş insandan bahsediyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz kaldırın kafanızı ya. Biraz kendinize gelin. Herkes birini suçluyor. Şey alsın, tedbir alsın. Yahu senin kıyametin, senin ölümün, senin hayatın. Allah'ın sana soracağı senin kendi hayatın. Sen canını, malını, ömrünü, nefesini nerede harcadın diye hesaba çekilmeden cennete mi gideceksin? Yani insana bakıyorum. Oturduğu yerde o tedbir alsın. Devlet yasaklasın. Sen ne iş yaparsın ya? İnsan ne iş yapar ya? Düşüneceksin, üreteceksin, okuyacaksın, bilinçleneceksin ve yukarıya baskı yapacaksın. Diyeceksin ki ben bunu istemiyorum. Nerede istemiyorum ya? %40 kuşak programlarının izlenme oranı ya. Evet.
Sonra da çıkıyor herkes bu kuşak programları niye Reyting kaldırılmıyor alırsa diyor. kaldırılır zaten hocam. Reyting Onu alır. söylüyorum işte Mukaddes Hanım. Ya sen şikayet etmeden önce bir kendine bir baksana kardeşim. Bir bak, kendini bir değiştir, dönüştür, bir geliştir. Ne biliyorsun sen inancınla ilgili, dininle ilgili, diyanetinle ilgili? Hiçbir şey bilmiyorsun. Sonra da devlet onu alsın, o bunu yapsın, polis şunu yapsın. Ya her gün bir şey yayınlıyoruz. Dün hapisten çıkmış, izinli diye çıkmış, eşini öldürdü, annesini öldürdü, kızını öldürdü, kendini öldürdü. Hadi bakalım. Neyini konuşacağız şimdi bunun, bu mevzunun? Her tarafı çürümüş, artık ahlaki olarak dibe vurmuşuz. Buradan çıkmamız lazım. Bizim devletimiz çok güçlü, evet. Ama biz devletimize yardım etmemiz lazım. Biz bu ülkeye yardım etmemiz lazım. Yardım etmek ne demek? Bu ülkeyi sevdiğini söylüyor herkes. Nasıl seviyorsun ya? Ne yapıyorsun bu ülke için? Bayrağını seviyor, devletini seviyor. Ben kesinlikle insanlarımıza, bakın 8 Avrupa ülkesine gittim son 1,5 yılda 50 kere. Avrupa'yı da gördük. Ne alt olduklarını biliyoruz. Türkiye'yi de biliyoruz. Ya silkinin silkinin. Kendinize gelin ya. Bir okuyun, bir araştırın, bir inceleyin. Adamlar bakın ta nereden almışlar? Bir suç örgütü kurmuşlar. Senin çocuklarını, dünyadaki var olan küçücük çocuklar, bizim kıyamadığımız çocuklara her türlü işkenceyi, her türlü rezilliği, her Türkiye'den de türlü oluşan sapıklığı gitmiş yani çocuk. ki Türkiye'den gitmiş. yapılıyor, yapılmış, yapılır. Bu aymazlık bizde olduğu müddetçe, bu kafa yapısı bizde olduğu müddetçe okumayan, üretmeyen, düşünmeyen, kafasını Matrix'e gömmüş, oradan çıkartmayan, uyuşmuş beyinlerle ve ki şu anki kuşağın önceki kuşaklarla göre kıyaslaması yapılmış ve beyin artık ilk gittikçe küçülmeye ve zeka seviyesi gittikçe düşmeye başlamış. Bu ne demektir? Demek ki adamlar hedeflerine ulaşıyor. Artık beynimizi Matrix'e hapsedecekler. Sonra ne olacak? Üretmeyen, düşünmeyen. Sonra bize çipler takacaklar. Sonra zaten bunun denemeleri de yapılıyor. Saç telleriyle arılara çipler takmış. Özür diliyorum. İşte tellerle arıların üzerine takıyorlar o çipleri. O çipler vasıtasıyla arıları yönlendirebiliyorlar. İnsanlar üzerinde de zaten bu uygulamayı yaptılar. Çipleri takarak sonra ne olmuş? Uyuşmuş. Zaten artık neslini de devam ettiremeyen, üremenin durduğu, zaten %70'e yakın sperm artık üremede yapmıyor. 2050 yılı geldiği zaman da nesli bitmiş, yapay zekalara teslim olmuş. Tıpkı 1950'li yıllarda Belçika krallarının, İsveç krallarının Afrika'dan çocuk getirip hayvanat bahçesinde çocuklara kendi çocuklarını gösterdikleri gibi 2050 yılı geldiği zaman bizim ellerimizde yarattığımız robotlar bize fındık fıstık atar. Çok kötü bir bitiş cümlesi. Evet. Hikaye bu. Biraz aysınlar Mukaddes Hanım. Ben bir eğitimciyim, öğretmenim. Hep konferanslarda dilimin döndüğü kadar bu gerçekleri ta başından sonuna anlatıyorum. Fakat gördüğüm şu. Şimdi mesela bir sapıklık konuştuk değil mi biz? Hatta konuşamadık değil mi? Siz de konuşamadınız, biz de konuşamadık. Hatta ne o adı geçen hamburger firmasının adını verebildik, ne içeceğin adını verebildik, veremedik. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Bazı şeyleri söylerken midemiz almadı. Adını verirsek hemen bu Instagram düşer. Yarın YouTube'a konmaz. Yani Peki bir şey soracağım. Devlete bile Bir şey sor. İsrail diyoruz artık. Diyemiyoruz adını. Mukaddes Hanım bir şey soracağım. Şimdi biz bunları anlatıyoruz ya. Biz kitap da yazıyoruz. Biz sosyal medyada yönetiyoruz. Şimdi 20 milyonlarca, 50 milyonlarca, 100 milyonlarca izlenilen videoların gerçekten organik bir şekilde izlendiğine mi inanıyor insanlar? Ya da kitapları, daha ben o kitaplardan bahsetmedim mesela. Orada Türkiye'de milyonlar satan bir tane kitabın yazarı var. Adı geçiyor orada. Yazarlar var. İsimleri geçen kişiler var. Şimdi bu yazarların ödül alan yazarların, ödül alan sanatçıların gerçekten hak ettikleri için ödül aldığına falan mı inanıyorlar? Yok canım, Ya da bir tanesi ön plana Ermeni katliamı var dedi, gitti Nobel ödülü aldı ya sevgili hocam. Evet, o eskiden Orhan Pamuk'tan bahsediyorsunuz. Şimdi aman dava açar, bir de o kadar başımızın da dava var hocam. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Bu ödül alanlar, ön plana çıkartılanlar, toplumun gözünün önüne sokulanlar, adı yazar, adı sanatçı, adı müzisyen, adı siyasetçi, adı bilmem ne. Gerçekten normal yollardan oralara geldiğini mi zannediyorlar ya?
Bir de Bir şey söyleyeyim sosyal size. medya fenomenleri Şimdi var bir şey şimdi. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ya Allah için şimdi her siyaset yapmayalım da ben siyaset biliyorsunuz yapmıyorum. Benim siyaset tarzım değil. Biz yapmayız, evet. Ya Allah'tan bizim ülkemizin adı geçmiyor orada ya. Kurban olalım bizim ülkemizdeki o adamlara, o siyasetçilere. Helal olsun. Onları da ele geçirmek için operasyon yapmışlar. Anlatıyorlar orada. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Birinin adı geçiyor. Bir tanenin adı geçiyor. İşte anlatabildim mi demek istediğimi? Şimdi demek ki bu adamlar dünya üzerindeki tüm siyasi yapıyı, tüm ekonomik yapıyı kontrol edebilmek, siyasi yapıyı dizayn edebilmek için geziler oluşturdular, baharlar çıkardılar, operasyonlar yaptılar, Norveç darbeler kraliyeti yaptılar. de karıştı bu arada, biliyorsunuz değil mi? Efendim? Norveç kraliyeti karıştı. Prensesin orada. Oo, Epstein'le sarmaş dolaş fotoğrafları, birlikteliği. Şimdi de oğlu tecavüzden bir sürü sorgulanıyormuş. Kraliyetteki çocuk. Kraliyet sorgulanıyor Norveç'te. Kraliyet sistemleri zaten bunların içinde. Yani bugün bir tane şey çıktım sevgili hocam. Reels çıktım. Onu izlediniz mi? Epstein'in arkası, üstündekiler. Kraliyetler de bunların içinde bu arada sevgili hocam. Evet. Şimdi mesela şeyden bahsederiz ya biz Amerika'daki Yahudilerin nüfusuyla Amerikan siyasi sistemine Yahudilerin etkisi hep konuşulur. Yani %5'lik nüfusun %85, %95'ine hükmettiği hep konuşulur. Bu bilinen bir gerçek. Şimdi dünya üzerindeki var olan siyasetin dengesinin de bu kişiler tarafından dizayn edildiğini Sağ Sultan bile biliyor artık. Tabii peki onlar biliyor, şu biliyor, bu biliyor. Peki biz niye bu bütün bilinenler karşısında konumlandırmamızı doğru düzgün yapmıyoruz? Şimdi biz Osmanlı bakiyesiyiz. Ben Osmanlı hayranı bir adamım. Osmanlı bakiyesi bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkeyi kuranlar, e, yaptıklarımız, yapacaklarımız, biz niye şu anki yaptıklarımız mesela ben bakıyorum çok güzel çalışmalar da yapılıyor. Hepsini alkışlamak lazım. Ama öbür taraftan bakın benim en çok konuştuğum konu ne? Ahlaki yapı, aile yapısı. Bakın ahlaki ve aile yapısını ciddi manada ele almamız lazım. Yani bir silah yapar gibi ya da bir ülke inşa eder gibi bir ordu kurar gibi. Çünkü eğer bugün biz aileyi yok edersek 16. devletimizi de tek kurşun atmadan yıkarlar. Ve 2003 yılından 2016 yılına kadar sadece fuhuş, alkol ve dizi sektörüne 11 milyar dolar para yatırmışlar. Kim yatırıyor bu paraları? Kim yatırıyor biliyor musunuz? Ben söyleyeyim size. İrlanda'da kadın kadına erkek erkeğe evlenmeyi milyarlarca dolar vererek kim kabul ettirmişse o yapıyor. Bakın söylüyorum. Macar Yahudisi. Macar Yahudisi yapıyor. Evet. Adını söylemeyeyim. Şimdi Evet. senin ülkendeki bütün operasyonların arkasında da, senin ülkendeki darbelerin arkasında da veya dış dünyadaki bütün hepsinin arkasında bunlar var. Bunlar zaten bu amaçla kurulmuşlar. Ve arkalarına Mossad almışlar. Çünkü ne yapıyor orada? Bütün belgeleri, bilgilerin hepsini Mossad'a sızdırıyor. Mossad da bu belgeleri, bilgileri bu kişilere karşı kullanıyor. Şu an diyor ki sen İran'a operasyon yapmazsan ben bilgilerin hepsini açıklarım diyor. Yarın bir gün diyecek ki sen Türkiye'ye operasyon yapmazsan ben bildiklerimi açıklarım diyecek. Ne olacak o zaman? Anlatabiliyor muyum? Yani mesele çok büyük. Evet mesele çok büyük. Ama burada bizim duruşumuz nedir? Ben bir eğitimci olarak hep buraya, ben insanın kendini yetiştirmesine, geliştirmesine, değiştirmesine takılıyorum. Burayı desteklememiz lazım. Bizim ülkemizi ocu bucu şucu diye bölüyorlar. Şu an bile burada bir cümle kullansam dünya kadar eleştiri gelir. Ya birbirimizi anlamıyoruz ki. Birbirimizi anlamaya, dinlemeye, ya ne söylemek istiyoruz gerçekten? Hiç bu yok. Ama ben gidiyorum bir Almanya'ya. Almanya'da konferanslara gidiyorum. Bakıyorum. İnanılmaz bir Alman milliyetçiliği görüyorum orada. İnanılmaz bir Alman milliyetçiliği. Orada devlet bir karar alıyor. Herkes uyuyor. Ya bizim ülkemizde var ya inanılmaz bir şey var. Kakafoni var ya. Herkes bir şey söylüyor. Ya ülkemiz elden giderse ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarın bir gün bakın çok kıymetli bir soru sordum. Yarın bir gün bu gücü elinde bulunduran adamlar, bu belgeleri elinde bulunduran adamlar, bu sistemi elinde bulunduran adamlar, yarın bir gün tıpkı yapay zekanın ileride insanı tehlike olarak göreceği gibi seni tehlike olarak görüp ortadan kaldırmak isterse bunun karşısında duracak gücümüz, sistemimiz, yapımız, aile yapımız, ahlak yapımız var. Soru bu. İşte bunu sağlarsak
O zaman dünya üzerinde bize karşı yürütülen her türlü manipülasyonun önüne geçebiliriz. Ama eğer bu gücümüz yoksa biz de maalesef 16. devletimizi göz göre göre ahlaki ve aile yapısını yok ederek yok etmiş oluruz. İşin özeti bu. Hocam yıllardır anlattığınız şeyler gerçekten herkes şimdi burada 1.000 kişi var. 1.000 kişi izledi. Yarın akşama kadar burada 30-40 bin kişi izleyecek. Burada bırakacağım. Fakat sadece izlemekle kalmamalıyız. Artık yani şuradaki 40 bin kişinin yani sizde bir 1,5 milyon var. Burada bir 700 bin var. Yani bunların hepsi izlemiyor zaten. Şurada bir 40 bin kişi var. Yani bu 40 bin kişinin o kadar büyük görevleri var ki sevgili hocam. Yarın bu saate kadar 40 bin izler burayı. Bunların artık uyandırması lazım. Bir kere desteğin çekilmesi lazım. Etienne de Bois der ki gönüllü kulluk üzerine söylevde sevgili hocam. Yani Rodos heykelini yıkmaya gerek yok. Altındaki kaideyi çek. Altındaki kaideyi çektiğinde kendi yıkılır. Sevgili hocam yani altındaki kaide nedir? Kolayı içmezsin, hamburgerini yemezsin, pizzasını yemezsin, git evinde yaparsın. İzlemezsin. Yani sosyal medyasına dikkat edersin, müzik sistemine çünkü müzikle kirletiyorlar. 25. kareyle kirletiyorlar. Yani her şeyden haberdar olmamız lazım. Diyorsunuz ya dijital aile olmamız lazım bizim. Yapay zekaya hakim olmamız lazım bizim. Sadece bu yani bunları bilmek de yetmez. Bir de korkan bir grup var. Yani ne yapacağız şimdi? Allah kahretsin biz çok korktuk. Biz çok korktuk. Neyine korkuyorsun? Zaten biz buraya kazık çakmaya gelmedik ki. Zaten 60-70 yaşında ölmeye geldik yani. Neyini korkuyorsun? Sadece bileceksin. Aslında bana göre bilmek, korkuyu azaltmak. Sadece bileceksin. Yapman gerekeni yapacaksın. Evinin önünü süpüreceksin. Çocuklarına, torunlarına, evlatlarına, konuya, komşuya anlatacaksın. Değil mi hocam? Ya ben korkuyorum bunları bilmekten diye bana habire yazıyorlar. Ya olur mu yani görmezden mi gelelim hocam? Olanları aktarmayalım mı? 2019'dan beri ben bunları anlatıyorum ya. Vallahi hocam. Dediğiniz gibi ben sizin şu kitabınızı bir yarın alıp bir şeyde size yazdım. Size yazdım beni etiketleyin canım hocam diye yazdım. Biliyorsunuz değil mi? Etiketlemiyorsunuz. Bakın şu kitabı yazdım hocam. Aslında emanet bir kitap. Aslında yani çok enteresan bir hikayesi var. Dedim ki benim 40 bin tane canım okur şu kitabı dedim. Yok hocam. Yok daha 7.000 8. baskıdayız. Daha 7.000. böyle tanıta tanıta herkes tanıta tanıta Canten hocalar falan herkes yani şu kitap daha 7.000 tane okundu. Çok kıymetli. Sizin kitabınız. Şu kitabın adını bir daha alayım. Duyurayım tekrar hocam. Bir daha alabilir İnsan, miyim? insan neyi arar? İşte ve özellikle o bölümü okuyun dediniz. Şimdi yarından itibaren o kitabı da kendi kitabımla birlikte tanıtmaya başlayacağım. Çünkü okumamız lazım. Zorla belki bir 7.000 tane sizinkini de okuttururum hocam. Benim canlarıma. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederken Siz kapatın, siz toparlayın. şunu söylemek istiyorum. Bu ülkeyi sevin. Birbirinizi sevin. Allah isteseydi bütün herkesi hızar testeresinden çıkmış gibi tek tip yaratırdı. Demek ki farklılıklarımız zenginliğimiz. Küfretmiyorsa, hakaret etmiyorsa, dalga geçmiyorsa, alaya almıyorsa birimizi sevin, kucaklayın. Vallahi başka Türkiye yok. Gördük Avrupa'yı da gördük. Ne oldu? Hasta adam Avrupa. Dolayısıyla bu manada o kardeşlik hukukumuzu tekrar ortaya koyalım. Ülkemize sahip çıkalım. Bayrağımıza sahip çıkalım. Değerlerimize sahip çıkalım. İnançlarımıza sahip çıkalım ya. Birbirimizi ötekileştirmeyelim ya. Herkesin fikri kendine. Ben herkesi hakaret etmiyorsa, küfür etmiyorsa, dalga geçmiyorsa, alaya almıyorsa, itibarsızlaştırmıyorsa vallahi kabul ediyorum. Başımla gözüm üstüne diyorum. Bana ne? Çünkü nihayetinde Allah dilese onu ayrı yaratırdı. Özür diliyorum aynı yaratırdı. Demek ki ayrı yaratmış ki kaynaşalım, birleşelim diye. İnancımıza sahip çıkalım. Sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem sahip çıkalım. Biz peygamberimizi yeterince tanımıyoruz. Vallahi yeterince bilmiyoruz. Hazreti Kur'an'a sahip çıkalım. Ve biz elimizden geldiği kadar değerlerimizle, inançlarımızla kendi çocuklarımıza, kendi çevremize, ailemize iyi örnek olmaya çalışalım. Evet namaz 5 vakit ama ahlak 24 saat farz. Ahlaki yapımızı göçertmesinler.
Birbirimizi sevelim, anlayışla karşılayalım. Adab-ı muaşeret kurallarını herkes için uygulayalım. Şu sokaklar ne halde ya? Şu evler ne halde? Şu aileler ne halde? Yavrularımız ne halde ya? Her gün Türkiye'de çok değişik haberler geliyor. Ne gerek var ya? Sevelim, sevilelim. Bu dünya kime kalmış? Bu dünya kimseye kalmaz. O yüzden ben acizane şairin dediği gibi gelin tanış olalım diyor. İşi kolay kılalım. Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz diyor Mukaddes Hanım. Gelin bu dünyayı özellikle ülkemizi daha yaşanabilir kılmak için önce kendimizden başlayarak sonra ailemizden devam ederek sonra çevremizden mahallemizden devam ederek dünyayı değiştirme operasyonuna başlayalım. Şikayet etmeden gelelim orada elimizden geleni Allah'ın izniyle yapalım. Ondan sonra da Allah'a havale edelim. Canım hocam, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Hasta hasta geldiniz. Bir de bir 6-7 saat bilgi toparladınız. İyi ki varsınız. Sağ olun. Gerçekten hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ederim. Sizi Umarım faydalı seviyoruz. olmuştur. Çok sağ olun. Güzel hocam. Allah'a emanetsiniz. Siz de. Ben yayını burada bırakıyorum. Katkıya davet ediyorum. Dilerseniz sayfada kalsın. Daha çok insana gitsin. Yine katkıya davet ediyorum. Yayını burada bırakıyorum. Yarın da YouTube'da olur. Nereden izlerseniz izleyin sevgili canlarım. Allah'a emanetsiniz. Hocamı takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi benim adımın yanında göreceksiniz. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı Hayırlı akşamlar. akşamlar. Sağ olun.